Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz ailemizin kanalına bir videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar bugün gene bir formasyon videosuyla karşınızda olacağım. Ama sözlerime hemen bir virgül koyuyorum. Bu konuyu atlamadan geçmek istemiyorum. Arkadaşlar tüm annelerimizin, anne adaylarımızın Anneler Günü kutlu olsun. Onlar bizim baş tacımız. Bütün annelerimizin Anneler Günü'nü tekrar kutluyorum değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuza geçiyoruz hemen. Bugünkü konumuz 4, 2, 1, 2, 1. Bu formasyonun, bu dizilişin birkaç tane farklı oynayış şekli var. Ama ben sadece bugün böyle oynayan kardeşlerim olabilir. Onlar için bir ışık tutması amacıyla iki çeşidinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar sizlerin de istediğiniz taktik diziliş formasyon videolarımız için de bakın yanında görüyorsunuz. Eğer yoksa benden isteyebilirsiniz ve ben de dilimin döndüğünce sizlere aktarmaya, bilgim dahilinde naçizane sizler için o videoları da yapmaya çalışırım değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 4-2 diyoruz. Evet. 4-2 dediğimiz zaman dörtlü bir defans diyoruz. Her zaman olduğu gibi ben dörtlü defansı biliyorsunuz daha sağlam görüyorum üçlü defansa göre. Ama yerine göre diyelim. Yerine göre. Şimdi değerli arkadaşlar, dörtlü defansın önünde 2 DMC'li bir sistemde biraz böyle savunmaya sanki daha yönelik bir diziliş formasyon gibi gözükse de yine orta sahada büyük bir handikap olan orta sahada tek MC ile orta sahayı bırakan takımlarımızda bu sıkıntı yaşanabilir. Yani orta sahada yine bir sıkıntı yaşanabilir arkadaşlar. Bunun nasıl bir çözüm ulaştırabiliriz? Belki bir miktar orta sahaya katkı vermesi amacıyla DMC'leri kendi alanlarının en uç noktasına yani MC'ye yakın tutarak da orada bir daraltma diyeyim ben size. Daraltma operasyonu yapılabilir. Ama yine de bu çok yararlı olur mu? Fayda sağlar mı? Tabii ki bir MC, 2 MC, 3 MC gibi aynı hat üzerinde oynanan sisteme göre fayda sağlamayabilir ama en azından 2 DMC bir miktar rakibi karşılama pozisyonunda MC'ye fayda sağlayabilir. Şimdi arkadaşlar dörtlü bir defans dedik, önünde 2 DMC dedik. Genelde bu tip oynayan takımlarda zaten 2 tane DMC kullanıyorlar savunmaya ağırlıklı. Yine her zaman olduğu gibi aynı şeyleri tekrar edeceğim. Şuradaki görmüş olduğunuz tek MC orta sahada rakibin durumuna göre, rakibin şekline göre yetersiz kalabilir arkadaşlar. Yetersiz kalabilir. Eğer rakip kuvvetliyse, rakibin orta sahasında kalabalık bir güruh varsa oradaki tek MC arkada 2 tane DMC bile olsa orada rakibe orta sahada üstünlük verir arkadaşlar. Şimdi gelelim işin bir de hücum kısmına arkadaşlar. 2 AMC 1 ST ile oynayan takımlarımız var. Yani şu görmüş olduğunuz formasyon dizilişinde 2 AMC 1 ST kullanan takımlarımız var. Burada hücumda büyük bir sıkıntı yaşatacağını düşünmüyorum. Yani ST'nin arkasında 2 AMC ile beraber hücum hattında üçlü bir hücum anlayışıyla hücumda büyük bir sıkıntı yaşatmaz. Savunmaya gelirseniz zaten burada dörtlü bir savunmanız var. Önünde 2 tane DMC kullanırsanız eğer bu şekilde bir diziliş kullanıyorsanız, bu şekilde tercih ediyorsanız savunmada da büyük bir sıkıntı yaşatmaz. Hatta savunmayı sağlam bile tutabilir denebilir arkadaşlar. Şimdi zaten bu sistemde bekleriniz hücum bölgelerinde yani siz hücumdayken, takımınız hücumdayken
hücuma çıkacaktır. Dolayısıyla DMC'lerde bir miktar hücuma çıktığını düşünürsek şuradaki yuvarlaklı çizdiğim 2 AMC 1 ST ile beraber burada hücumda bir kalabalıklık yaratılabilir. İşte esas sıkıntı ne? Sonlandırılamayan ataklarda her formasyon videosunda söylediğim gibi sonlandırılamayan ataklarda burada değerli arkadaşlarım burada geri dönen toplarda bunların eğer ileride yakalanma durumu olursa direkt defansa karşı karşıya kalma durumu olur rakibin. Rakip eğer dişli ve oyuncuları kaliteli, becerileri yüksek, oyun tarzları iyiyse eğer burada size büyük sıkıntılar yaşatabilecek bir sistem. Diyeceksiniz ki ne oynayabilir? Savunma oynarsınız arkadaşlar. Savunma çok rahat oynayabilir. Normal oynayabilir ama hücum konusunda bir soru işareti bırakıyorum. Yani direkt hücumla başlamak bu sistemde bence çok mantıklı görünmez. Sizler de lütfen yorumlara yazın. Sizlerin fikirleri çok önemli benim için. Bizler için de çok önemli. Yani sizlerin yorumu bana da çok şey katıyor. Bunu bilmenizi isterim. Değerli arkadaşlar, bu şekilde oynayabilirsiniz. Şimdi bunun bir başka şeklini daha göstermek istiyorum. Ya tabii elimizdeki kadroya göre böyle bir bakıyorum. AML'miz var mı? AML'miz var. AML. Neyse bunları bu şekilde AML ve AMR olarak düşünelim. Yani şunu AML, bunu da AMR olarak düşünelim. Şimdi arkadaşlar 2 AMC demiştik. Evet. 2 AMC belki ortadan gelinen bölgelerde forvet arkasını destekliyor. Şimdi AMR ve AML oynarsanız zaten burada beklerle beraber bir hat var arkadaşlar. Beklerle beraber bir hat var. Dolayısıyla aynı şekilde AML ve AMR'nizin tabii bunun içinde özel yetenekleri ve becerilerinin de tabii yüksek olması gerekiyor ki bu bölümde özellikle santrfor kısmında oynayan futbolcunuzu desteği versinler. Yoksa rakip içinde çok rahat santrforunuz eriyebilir arkadaşlar. Gerekli topları alamayabilir. Şimdi orta sahadan bir destek gelecek. AMR ve AML pozisyonundaki oyuncularınızdan da bir destek gelecek. Dolayısıyla bunlar da bir miktar ileri çıkarsa en aşağı minimum dörtlü bir hücum anlayışıyla oraya gitme şansınız var. Yani rakibin ceza sahası içinde rakibe etkili olma şansınız olacak bir durum. Yine bunu özellikle altını basarak söylüyorum. Rakibin formasyon dizilişi de çok önemli. Yani rakibiniz ne şekilde dizilmiş, nasıl bir formasyonla dizilmiş, ona göre hareket etmek de mantıklı olur. Bana sorarsanız arkadaşlar. Tabii şimdi bu 4-2-1-2-1'in dışında orta sahayı tek bırakmamak amacıyla bence değerli arkadaşlar biraz daha bunları çizgiye yaslayıp orta sahada şu alan içinde en azından bir miktar şu orta sahadaki elemana yardımcı olmalarını sağlama şansımız olabilir. Bunu daha ziyade 2 AMC olarak oynarsak eğer kanatları pek fazla kullanamayacağımız için yani kanatlı bir oyun tercih etmediğimiz için sadece beklerin ileri çıkmasıyla orada kanatlardan etkili olmaya çalışacağımız için dolayısıyla ortadan oynayabileceğiniz bir sistem arkadaşlar. Eğer bu şekilde bir hat üzerinde oynuyorsanız ortadan ve uzun toplarla şurada gördüğünüz 3 futbolcuyu
direkt toplarla buluşturarak rakibe etkili olmaya çalışılabilir değerli arkadaşlar. Şimdi burada eğer kanatlı bir sisteminde oynuyorsak, bunun kanatlı versiyonunu oynuyorsak, yani bunlar yine AML ve AMR olarak düşünelim. Böyle oynuyorsak o zaman ortadan da gidebilir. O zaman bir elimizde ikinci bir şey olarak ortadan da gidebiliriz. Veya beklerin ve kanatların, şuradaki oyuncularımızın oyuna katılımıyla beraber kanattan da rakibin durumuna göre, tabii yine aynı şey söylüyorum, rakibin durumuna göre oradan da hücum etme şansınız var. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Bugün 4, 2, 1, 2, 1 dedik. Şimdi bunun tabii birkaç versiyonu var demiştim videonun başında. Biz sadece bir 2 AMC veya kanatlı olan sistemini dilimin döndüğünce aktarmaya, anlatmaya çalıştım. Savunma oynar mı? Oynar arkadaşlar. Bakın özellikle taktik emirlere gelmiyorum. Bunu şifayen söylüyorum. Savunma oynar mı? Oynar arkadaşlar. Çünkü önünde dörtlü bir defans oynuyorsunuz. 2 DMC oynuyorsunuz. Rakibiniz çok kuvvetliyse orta sahadaki MC, yani orta sahaya eğer kaptırmazsanız, çok fazla o alanı kaptırmazsanız başarılı olma şansınız olabilecek bir sistem. 4-2-1-2-1 arkadaşlar. 2 AMC ile oynuyorsanız eğer ortadan direkt olarak forvete direkt destek verebileceğiniz bir sistem. Eğer kanatlı, yani hücum da AMR ve AML gibi hücumsal iki oyuncuyla oynuyorsanız belki ortadan da gelebilirsiniz ama orada tabii bir AMC'nin olmamasının sıkıntısını da yaşayabilirsiniz. Çünkü AMC aynı zamanda orta sahayla forvet arasında bir bağlantı kurar. Ama dolayısıyla zaten orta sahada 2 DMC, 1 MC gibi bir şekili tercih ettiğinize göre dolayısıyla AMR ve AML ile de kanatlardan oynayabilirsiniz. Arkadaşlar burada yine her zaman olduğu gibi çok fazla bir handikapı yok arkadaşlar. Tek handikap var. Eğer rakibiniz kuvvetliyse şuradaki MC, yani şu hat üstünde sıkıntı yaşanabilir. Onun haricinde çok büyük bir sıkıntı yaşatmaz diye düşünüyorum. Ama orta sahadaki MC'nin tek olmasından dolayı bence aslında yani çok fazla tercih edilmeyebilir bu sistem. Bu formasyon çok tercih edilmeyebilir. Ama rakibin durumu, eğer o rakip de orta sahada tekli bir orta sahayla oynuyorsa veya en kötü ihtimalle ikili bir MC ile oynuyorsa diyelim. Dolayısıyla bu sistemi tercih etme şansı olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine bir formasyon videomuzla karşınızda olmaya çalıştım. 4, 2, 1, 2, 1. Bunu şey yapmaya çalıştım. Yine sizden sorular gelirse değerli arkadaşlar, size her zaman için ben açık olduğumu söylemek istiyorum. Yine çok yakında konular gelecek. Son aşamalara geldik diyelim. Bazı bilgiler elime ulaştı. Bazı şeyler elime ulaşmak üzere. Onlarla beraber daha aydınlatıcı sizlere videolar yapmaya, bilgiler aktarmaya çalışacağım diyorum. Arkadaşlar hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 4-2-1-2-1. Sadece orta sahada bir sıkıntı yaratabileceğini düşündüğüm bir sistem. Onun dışında 2 AMC veya kanatlı oynayabilirsiniz. DMC'lerinizi biraz daha geri tutabilirsiniz. Ama sonuç itibariyle savunmada ve hücumda çok büyük bir sıkıntı yaratmaz. Ama orta sahada eğer rakibin durumu orta sahası kalabalıksa orada bir miktar sıkıntı yaratabilecek bir sistem değerli arkadaşlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.